İsmim Veysel, soy ismim Şanal. Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Çetmi mahallesinde ikametgah ediyorum. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Hayvancılık yapıyoruz, babamla beraberiz. Küçükbaş, büyükbaş hayvanlarımız var. Hayvanlarla ben ilgileniyorum. Ben kendimi bildim bileli doğdum doğalı hayvancılıkla uğraşıyoruz yani. Belli bir süre Antalya'da turizmde çalıştım. Ondan sonra geriye döndüm işte. Bayağı bir 10 sene falan turizmde çalıştım. Biraz Almanca, İngilizce falan öğrendim oralarda. Bayağı çok güzel Almanca konuşuyordum. Hatta şeyli konuşuyordum yani diyalekt diyorlar, şiveli. Almancayı şiveli konuşuyordum yani. O derece çok güzel konuşuyordum. İngilizce de Almanca kadar olmasa gene biliyordum yani. Her şeyi ifade edebiliyorum. Şu anda da güzel konuşurum ama bayağıdır konuşmadığım için belli kelimeleri unuttum. Burası Çetmi Mahallesi. Daha öncelerine bakarsak burası belediyeydi. Sonra belediyeler mahalleye düştü belli bir nüfusun altında olanlar. İlk burası varoluş yani Çetmi olarak var oldu. İsmi Çetmi'ydi yıllarca. Oğuzların Çetmi soyundan gelmekte burası. Zamanla başka Çetmilerde şey oldu yani nasıl diyeyim. Mesela Konya'nın ilçelerinde Çetmi diye eskiden köyler varmış. O buraya gelen evraklar işte postanedir falan filan evraklar sürekli karıştığı için bu köyün ismini değiştirme kararı almış o zamanki yöneticiler. Köylülere danışarak köyün ismini Çetmi isminden Akçabelen ismine çevirmişler. Belli bir zaman bayağı bir Akçabelen olarak kullanıldı köyün ismi. Ondan sonra köylü bazı büyükler eski isim daha güzeldi falancasından geriye Çetmi olarak değiştirildi. Buranın ismi şu anda Çetmi. Az önce söylediğim gibi babamla beraberiz işte. Hayvanlarla ben ilgileniyorum. Biz yetiştirmiyoruz, üretim yapmıyoruz. Yavruyken alıp yetiştiriyoruz yani. Mesela şu anda 150 tane erkek oğlak var. Oğlakken aldık 17 Temmuz'da yaklaşık 3 ay önce. Bunları belli bir zaman güdüyoruz, otlatıyoruz, yemliyoruz, bakıyoruz. Müşteri gelirse veya müşteri de tabii geliyor da satıp değerlendiriyoruz. Sonra tekrar alıyoruz. Bu döngü böyle gerçekleşip gidiyor yani. Erkek danalar da var kurbanlık. Bu danaları şu anda topluyoruz buzağıyken 5-6 aylık 7 aylık buzağları topluyoruz köylerden. Genelde simantel, şavrole cinsi buzağları topluyoruz. Kışlatıyoruz, kışın yem veriyoruz. Ondan sonra kış bittikten sonra yaylaya çıkarıyoruz. Mart'ın sonu gibi yaylaya çıkıyoruz işte. Ondan sonra ot o zamanlar biraz az oluyor. Hayvanlarımızı dağlarda otlatıyoruz. Örnek veriyorum sabah 6'da çıkıyor meraya hayvanlar. Öğlene kadar otlanıyor, yayılıyor. Öğlen işte suluyoruz. Sonra dinlenmeye geçiyor hayvanlar yatıyor. Biz de dinlenmeye geçiyoruz ikindine kadar. İkindin işte tekrar yayılıma çıkıyor otlanmaya. Ondan sonra akşam işte hava kararasıya kadar yayılıyor. Yerine katıyoruz, gidiyoruz dinlenmeye, istirahate gidiyoruz.
Aşağı. Burası konum olarak Konya'ya yani 1,5-2 saat falan. Ondan sonra Antalya'ya yeni yol açıldı. Demirkapı Tüneli açıldı. Antalya'ya 1 saatte falan varılıyor. Otoban çok güzel bir yol. Antalya'ya daha çok yakın. Yol düzgün, hemen Antalya'ya arkadaş ziyaretine falan hemen gidebilirsin yani. Konum olarak da burada her türlü ağaç var. Mera var otlamak için. Ağaç olarak meşe ağacı çok var. Devlet de bazı yerleri kestiriyor. Mesela örnek veriyorum, devlet ihaleye çıkarıyor belli bölgedeki meşe ağaçlarını, satıyor şahıslara. Bu şahıslar da işte kömür yapıyor falan. Kesilen yerden daha çok meşe geliyor. Yani meşe burada affedersin çok azgın yani. Kestikçe ürüyor. Mesela bir ağacı kesti, onun yerinde 5-6 tane başka bir ağaç fışkırıyor. Meşe çok burada. Yazın işte hayvanların, keçilerin yiyebileceği ot var işte. Meşe var. Şimşir var. Dış budak, erik, işte dağ eriği falan, buna benzer şeyler çok. Kışın da hayvanlar, keçiler ardıç, pinar deriz, ardıç, ledin ağaçları. Keçi için 10 numara çok güzel bir memleket yani. Yok, mümkün değil. Her tarafı çöl değil. Burası çok aşırı ağaçlık, çok yeşil. Yani belli ağaçları kestikçe ürüyor yani. Mesela ardıcı kestin mi üremez. Ardıcı asla kimse dokunamıyor yani. Devlet de kesmiyor ardıcı. Yapıyoruz yani, sürekli yapıyoruz hayvancılık. Kışın da yapıyoruz. Şimdi al sat şöyle, yazın çobanlardan, yörüklerden oğlakları topluyoruz. Mesela bu sene 360 tane falan topladık oğlak. Bunların işte 200 tanesini falan sattık. 160 tane var şimdi, 150-160 tane. Bunları duruma göre değişebiliyor yani bizim şeyler. Mesela şu anda örnek vereyim, değerini bulsak satarız. Mesela değerinde mesela bulamadık, kışlatıyoruz, bir sorun olmuyor yani. Değerini bulup sattığımızda geriye gene belki oğlak alırız, belki dişi çebici alırız. Yani sürekli sadece yetiştirme yok, üretme yok. Üretme çok zahmetli iş olduğu için doğum vakti sürekli kontrol etmen lazım. Ondan sonra bazı keçiler oğlaklarını almıyor, onlarla uğraşman lazım. Yakıyorlar işte. Yani üretim kısaca çok zahmetli iş, çok yardım gerektiren bir iş. O yüzden üretim yapmıyoruz. Biz yoz diye tabir ediyoruz. Yoz yani yoz mal. Yoz mal yapıyoruz yani. Erkek oğlakları alıp besliyoruz, satıyoruz, kurbana çıkarıyoruz. Ondan sonra erkek buzağları topluyoruz, kışlatıyoruz. Kışında yemliyoruz, samanlıyoruz. Baharın gidiyoruz. Ondan sonra kurbancılara satıyoruz. Şahıslara değil de büyük firmalara, örnek veriyorum. Bir tane şahıs 50-60 tane hayvan istiyor. Onlara satıyoruz. Böyle geçimimizi sağlıyoruz yani.
Eğer bu. Eğerliyoruz atı yani. Ata çıplak binmesi zarar verir yani acıtır. Bunun ismi eğer. Öbür tarafı biraz gevşiyor. Tamam. Gerçekten baktığında köy hayatı hiçbir şeye değişilmez yani. Zaten şehirde yaşayan yani çoğu insana sorsan bıkmıştır yani her şey. Yani bazı genel konuşmayalım da bazı insanlar gürültüden, patırtıdan işte bin bir çeşit insan var. Örnek veriyorum köyde yaşıyoruz. Herkes birbirini tanıyor. Herkes birbiriyle selamlaşıyor. Ee, Mesela bir işin olduğunda hemen bir arkadaş veya bir tanıdık bulabilirsin. İşine yardımcı olabilir ama şehirde selamlaşma yok. Ne bileyim çok kavga gürültü olmaya müsait. Örnek veriyorum adam ne bakıyorsun dediğinde hemen kavgaya müsait. Ama burada herkes selamlaşır. Otururlar beraber çay içerler. Dövüş kavga çok az olur köylerde. Şehirde yani demek istediğim kimse birbirini tanımadığından herkes işin stresi, geçim stresi. O yüzden şehirler gerçekten biraz daha zor yani. Tyson! Gel! O dağın ismi Anamas. Sınırları işte Antalya bölgesine ait bir dağımız. O dağın hikayesi de şöyle. Eskiden eşkıyalar işte bir yörüyü yani obayı basmışlar. Oğlu demiş beni asmayın anamı asın diye. Anamas diye oradan kalmış yani. Anamas Dağı diyoruz. Orada çok kar yağar. Orası çok yüksek olduğu için orada hiçbir bitki yetişmiyor. Aşırı soğuk. Her şeyi öldürüyor yani. Hiçbir ağaç yok. Sadece ot olur yazın yani. Burası ardıç ağaçları yeşer yani yeşil olur kışın. Yapraklar 20 gün sonra sararır, dökülür. Ardıç ağacı var, pinar var, ledin var, iladin. Keçi en çok ardıcı sever, ledini sever. Hepsini yer yani keçi.
En çok sevdiği meşedir. Meşe de işte belli bir zamanı var, onun yağlanıyor. O zaman çok sever. Hayvancılık maliyetini kurtarıyor, yani yapanlara kurtarıyor, ama hayvanı yem biraz pahalı. Et de sürekli inip çıkıyor. Yani bir sabit durması da zaten herhalde imkansız. Yem sürekli pahalı oluyor, yem. Kendi yemini yapayım desen de onlar da mazot pahalı. Ne bileyim işte, yeterli mera da yok. Ama hayvancılık yem bir affedersiniz 1.000 lira da olsa gene de yapıyoruz yani. Yabani hayvan çok burada. Domuz çok. Kurt da var. Kurtlar işte, yani sürüde, yani köpeğin iyi olmazsa, çoban biraz uyanık veya akıllı olmazsa kurtlar da çok zarar verebiliyor yani hayvanlara. Mesela kurtlar çok avcı, çok akıllı hayvanlar ve önceden geçeceğin yere pusu atabiliyor. Arkada kalan bir tane hayvan hemen, onlar zaten sistemleri belli. Boğazdan ümüğe çöktüğünde hayvan meleyemiyor bile, yani hayvanı bağırtmadan hemen 3 saniyede öldürebiliyor. Mesela örnek veriyorum, hayvan gidiyorsun, keçileri otla diyorsun. Keçilerin 20 tanesini kaybettin, bulamadın. Kurt mesela denk gelirse takip eder veya şey yaparsa onun hepsini, 30 hayvanın yarım saat, bir saatte öldürebiliyor yani. Bir de çok aşırı şey hayvan olduğundan, hırslı mı diyelim artık, açgözlü mü diyelim, bir tanesini boğup yiyeyim gidim demiyor yani. Hepsini boğuyor. Hepsini boğuyor. Baktı hepsini öldürdü. Ondan sonra geçiyor yemeğe. Eğer bir şeylerden ürkmezse veya bir şeylerden onu rahatsız eden bir şey olmazsa 30 hayvanı belki yarım saat, bir saatin içinde hepsini öldürebiliyor. Burada önlem olarak köpeklerin iyi olacak. Mesela çoban hayvanın önündeyse köpekler arkada olacak. Buna benzer şeyler. Ben genelde 2 tane köpeğim var. Bir tanesinin ismi Tyson. Birine de kızım diyorum, işte kızım. Tyson biraz iri bir köpek. İri köpek olduğu için işte Mike Tyson'dan esinlendik. Güçlü olduğu için Tyson diye adını verdim. Ondan sonra köpeklerim o Tyson olan bayağı büyük olduğu için biraz hantal. Genelde kurt mesela sürüye geldiğinde öteki dişi köpeğim bunu çabuk fark edip kurdu bayağı uzaklaştırabiliyor yani. Ama ağır köpekler pek sürüde tercih edilmiyor. Çünkü bünyeleri, yani büyük olduğu için, fizikleri büyük olduğu için fazla uzun koşamıyorlar yani. Çabuk tıkanıyorlar. O yüzden genelde hafif köpekler daha iyi oluyor yani, sürüde çabuk haberi oluyor. Bir de benim av köpeklerim var. Onlar da hemen kokuya çok hakimler. Hemen olası bir durumda çabuk fark edip öteki köpeklere haber verme, yani mesela örnek veriyorum, kurt geldi, av köpeğimin biri hemen kokuyu aldı, başladı havlamaya, öteki köpekler de hemen onun yanına geliyor, beraber uzaklaştırıyorlar, sonra sürünün başına geri dönüyorlar yani. Keçileri de normalde şeyle gidiyordum, yani yayan gidiyordum. Bu mevsimde şu anda bizim buralarda pelit ağacı, meşe ağacı çok olduğu için, meşe ağaçlarında şey deriz biz, palamut veya bazı tabirle gilik derler işte. Meşe ağaçları, yani hepsi değil de yaşlı olan meşe ağaçlarının pelit oluyor.
Onlar dökülmeye başlıyor. Dökülmeye başladığında şu sıralar yani hayvan keçi otlatmak çok zor. Keçiler çobana itaat etmiyor. Normalde örnek veriyorum şöyle 100 hayvanla gidiyorsun. Üst kolu deriz biz yani üst tarafından ay kiş diye bağırdığında keçinin hepsi aynı direksiyonu bu tarafa kırmış gibi bu tarafa yönlenir yani. Normal pelidin dökülmediği zamandan bahsediyorum ama pelit döküldüğünde istersen istediğin bağır çağır hiç itaat etmezler. İlla o ağacın dibine varacak. Pelit bir döküldüğünde yiyecek yani. Şu aylarda hayvan keçi otlatması biraz zor olduğu için atla gidiyorum. Çok kolayıma gidiyor yani atla gütmek. Hemen çevirebiliyorum yani. Atımla beraber hayvanları otlatıyoruz işte. Kolaylık sağlıyor bana atım. Meramız düz olduğu için genelde düz. Bazı dik yerler de var. Düz olduğu için atla hayvan gütmesi çok kolayıma gidiyor. O yüzden atla gidiyorum. Sürekli atın üstünde değilim. İşte hayvanın belli bir yöneti olur. Mesela böyle gittik hayvanlarla. İlk saldığımda hayvanlar biraz hızlı gider onlar. Ondan sonra belli bir süre sonra yavaşlarlar artık. Yani iş saldığımda aç gözlü oluyorlar diyeyim yani. Ondan sonra baktılar her tarafta yaylım var. Biraz yavaşlıyorlar. Yavaşladığında işte hayvanı yönetliyorum. Yani zaten hayvanı güttüğüm, otlattığım yeri hayvanlar biliyor yani zaten sürekli orada güttüğümden. Nerede ne var veya nerede ne yiyeceğini biliyor hayvanlar. Bir de dönüş saatlerini biliyor. Mesela hayvanı suladıktan sonra daha iyi yayılmaya başlıyor. Atın adı rengi kırmızı olduğu için kırmızı koyduk. Atımı çok seviyorum. Bir tane atasözü var. Cennetin rüzgarı atın iki kulağının arasından esermiş derler yani. O yüzden at gerçekten çok muhteşem bir hayvan. Yani geçmişlere baktığımızda atla ulaşım, her şey, savaşlar atla olmuş. Şimdi de bazı çobanlar atla güdebiliyor. Bazılar işte taşımacılık yapabiliyor falan. Atımı çok seviyorum gerçekten. Ona da eziyet hiç etmiyorum. Mesela örnek veriyorum. Böyle yokuşlu dik rampalarda attan iniyorum. Çünkü ona ettiğim eziyeti yani eziyet olarak kabul ediyorum onu. Çünkü yokuş. Zaten kendim de 70-80 kilo varım. O yüzden eğer oradan mutlaka geçmem gerekirse dik çıkmıyorum. Böyle zikzak yaparak çıkıyorum. Ata eziyet olmasın diye. Diyorsan. Vallahi hayvancılıkta olay yaşayan yani başına her şey gelen çok olur. Mesela örnek veriyorum. Bizim bir zaman 300 tane keçimiz vardı dişi. Amcam bir tane keçi almış bir yerden. Bizim içimize karıştırdı. Bir tane keçi. 301 tane keçi oldu. 20 gün onu da o zaman bazı zamanlarda biz hayvan yetişemediğimiz yerlerde çoban tutuyoruz. Çoban güdüyor. Çoban güdüyordu o zaman. Amcamın o bir tane hayvanı kurt yemiş. 300 tane hayvanın içinden o bir tane hayvanı kurt yemiş. Yani emanetin gözü yerde olur derler. Bu an ona bir çok şaşırmıştım. Ondan sonra hatta çoban aradı böyle böyle geçi arkada az topaldı biraz. Arkada kalıyordu. Kurt kapmış hemen. Gittim işte motorla baktım yemiş. Birazını yemiş, birazı da duruyor. Ondan sonra ne yaparız, ne ederiz? Ben dedim bu kurtu avlayacağım. Ondan sonra gittim gece o yani hayvanın ölüsünün
üstünde bir kayaya dikeldim. Yani şeysiz gittim, tüfekle gittim ama pek bir şey aklıma da gelmedi yani. Ben dedim yani az erken gittim, hava şey olmadan, kararmadan. Erken gitmiştim. Erkenden gelir diye tahmin ettim ama gelmedi. Karanlığa kaldık. Karanlıkta da geldi, nereye ateş edeceğimi bilemedim. Yani sıkamadım. Öyle, o da öyle gitti. Ee, Buraya su kanalı yapılmıştı. Hayvanları su kanalının kenarında otlatırken bir tanesi su içeceğim diye yaklaştı. Yani kanal böyle. Kanalın üstünde beton, hayvan geçebiliyor. Taşlık ama az suya değdi mi oraya yosunlanmış, hemen kayıyor içine. Hiç unutmam, içine bir tane hayvanım düştü. Onu çıkaracağım diye bayağı bir mücadele etmiştim. Gerçekten o zaman çok aşırı şey olmuştum, yani streslendim. Su akıyor, burama falan geliyor işte. Ondan sonra hayvanın işte arkasından yittirdim. En son işte yoruldum falan filan derken en son hayvanı çıkardım. Sonra kendim çıkamayı verdim. Vallahi kendim çıkamayı verdim. Neden? Çünkü şeyle girdim. Kıyafetlerimi çıkardım. Şort vardı. E, Taban kaygan değil ama kenarlar yosun tutmuş, kenarlar kaygan. Uğraşıyorum çıkamıyorum. Böyle az ileri gidiyorum, yüklenmeye çalışıyorum, çıkamadım. En son Allah seni inandırsın, yukarıdan bir tane odun parçası geldi. Mesela göstereyim şöyle. Şuna benzer bir tane şöyle odun, yani akarsu. Böyle odun parçası geldi. Kırdım şöyle iki tane kendime. Koştum, yani koşamıyorum suyun içinde de, şöyle biraz hızlandım. Şöyle şey yaptım betona. Hafif böyle şey yaparken çıktım yani. O anı da unutamıyorum. Gerçekten yani telefon yok, bir şey yok. Hayvanlar gidiyor, öteki hayvanlar. Bu öteki suda. Öyle başıma bir iş gelmişti yani. Her işin zorluğu mutlaka var. O yüzden bazı şeylerle karşılaşabiliyorsun yani. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Gençlere veya bu işe, mesela örnek veriyorum, adam yıllarca çalışmış. 40-45 yaşına gelmiş. EYT'den belki emekli oldu. Böyle insanlar bence heves etmeli. Gerçekten hayvancılık çok güzel. Ee, Yardım olursa daha güzel. Mesela kafa dengi bir arkadaşla yaparsan çok iyi olur. Örnek veriyorum, hayvanları bir gün o otlatıp bir gün de sen otlatırsan herkes dinlenir. İşini de görebilir. O yüzden ben gerçekten tavsiye ediyorum. Hayvancılık çok güzel. Bence para da kazandırıyor yani. Ben gençlere veya yapması gereken, heves eden insanlara tavsiye ediyorum yani. Yanlarına bir arkadaş bulurlarsa, beraber yaparlarsa kafa dengi, çok güzel olur yani. Yalnız, annemin dediği gibi, yalnız taş duvar olmaz derdi her zaman. O yüzden arkadaşla kafa dengi ama kafaların uyuştuğu, birbirlerinin fikirlerine veya şeylerine saygı duyan iki insan beraber birleşip yaparsa gerçekten çok güzel verim alabilirler yani. Benim memleketim ikisine de müsait yani. Hem keçiye müsait hem de ineğe, danaya müsait. Çünkü Mart'ta, Nisan'da başlıyorsun otlatmaya. Nisan yani Kasım'a kadar veya Eylül, Ekim'e kadar hayvanı 7-8 ay otlatabiliyorsun. Ondan sonra besiye çekebiliyorsun. Hem çayırını almış, yani otlamış, sürekli çayır yemiş, 6-7 ay, 8 ay neyse çayırını yemiş mal, çok besiye taktığında çok çabuk etlenebiliyor. Hayvan doymuş, yani bıkmış, güneşe doymuş. Mesela bizim bazı böyle hayvanlar oluyor. Demre diyoruz. İğnesi de var onun, vuruyoruz ama güneşe çıktığında her şey kayboluyor yani. Güneş çok aşırı güzel bir şey hayvanlar için. Yediği ottan, güneşten bütün hastalıklar, her şey gidiyor. O yüzden otlanmış hayvanlar besiye çektiğinde çok aşırı etlenebiliyor, yani çabuk etleniyor. Tarım var, köyümüzde fasulye ekiyorlar. Patentli.
Birleşmiş Milletler'den patent aldılar. Köyde evet çoğunlukla kişiler fasulye ekiyor. Eleme fabrikası falan var. Paketleme, eleme. Yurt dışına falan ihracat ediyorlar fasulyeyi. Konya şeker fasulyesi olarak geçiyor. Besin değeri etten yüksek. Burada yetişen fasulye başka köylerde hiçbir yerde yetişmiyor yani. O yüzden burası patent aldı. Yani markalı bir fasulye. Çok aşırı hayvancılık vardı ama işte zamanla maliyetten mi veya şeylerden dolayı şu anda pek heves eden kalmadı. Çünkü hayvancılık gerçekten zor. Dağda yatıyorsun, ondan sonra bunun hastası oluyor, onu bilmen lazım. Buna benzer bir sürü hayvancılığın zor tarafları var. Çok iyi tarafları da var, zor tarafları da var. Öyle işte şu anda pek bizim köyde 5-6 kişi hayvancılık yapıyor yani. Keçi 3-5 kişi keçicilik yapıyor. 5-6 kişi de büyükbaş yapıyor. Onun harici köylünün geneli fasulye ekiyor. İşte buğday, mısır pek işte yani öyle çok aşırı mısır yiyebileceği kadar ekiliyor. Öyle domates her şey yetişiyor yani. Ben hayvanları çok seviyorum gerçekten. Hayvanlarla iç içe yaşıyoruz. Koyun olsun, keçi olsun, dana olsun. Hayvanlar gerçekten çok değerli. Onlar Allah'ın dilsiz kulları diye tabir ediyoruz. Çünkü bir hastalığı olduğunda veya herhangi bir tarafa ağrındığında şuram ağrıyor falan diyemiyor. Sadece halsiz oluyor, bitkin oluyor. O zaman da işte hasta olduğunu hemen anlıyoruz. İğneyle tedavi ediyoruz. Yani ben şuradan insanlara yani söylemek istediğim yani zaman geçtikçe herkes bir gün mutlaka köyüne dönecek. İleride herkes bir gün köyüne dönecek. Veya ileride olmasa bile belki dediğim gibi erken emekli olur veya şehirden her şeyden bıkmış, sıkılmış olur. Herkes köyüne dönecek. Herkes mutlaka bir hayvan sahiplenecek. İnek, tavuk, keçi, koyun, kedi. Yani hayvanların çok değerli olduğunu köyde yaşayınca anlayacaksınız. Neden? Çünkü hayvan arkadaş. Sana bir arkadaş, sana bir dost. O yüzden hayvanlara elimizden geldiği kadar mutlaka eziyet etmeyelim. Çünkü hayvanlar az önce de söylediğim gibi dilsiz kullar. Bir de bir yerde okumuştum. Allah yağmuru, rahmeti hayvanların suyu, yüzü hürmetine veriyormuş yani. Hayvanlar için veriyormuş. O yüzden hayvanları koruyalım. Elimizden geldiği kadar yardımcı olalım. İnsanlara söylemek istediğim budur yani. Herkes bir gün hayvan sahibi olacak. O yüzden hayvanlara sahip çıkalım. Hayvanlara eziyet edenleri kınayalım. Kınamaktan daha öte şikayet edelim. Doğa zaten yani doğa olmasa hayvancılık olmaz. Doğa olmazsa yağmur olmaz. Doğa olmazsa yani insan gezmeye çıkıyor hafta sonu bile. Yani şu anda şehirde çalışanlar izin gününü bekliyorlar. Hafta sonu olsa da bir doğaya gitsek, bir ruhumuz açılsa, bir yeşillik görsek falan. Doğaya sahip çıkıyor yani kendini bilen insanların hepsi. Doğaya ne bileyim çöp atmıyor, cam şişe atmıyor. Kesilmemesi gereken ağaçları kesmiyor. Mesela bir ardıç ağacı 50-100 yılda yaşıyor. Bir tane kuş türünün dışkısından meydana geliyor ardıç ağacı. Onun tohumu yok diye biliyorum yani. O yüzden kesilmemesi gereken ağaçları kesmeyelim. Doğamızı koruyalım. Çöp, cam şişe ve benzeri şeyler atmayalım. Daha yaşanılabilir bir kendimize hayat sunalım yani.